Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda post process bölümünde işte istenmeyenleri kaldırma veya buraya istediğimiz postu kalıcı hale getirme. Yani çünkü normal buradan seçtiğimiz zaman örneğin bir tane seçeyim. Şurada aktif olarak kullanacağımız postumu seçtim. Bu burada yer alıyor. Kapatıp açtığım zaman bu gidiyor buradan arkadaşlar. Bu kalıcı hale getirmenin yöntemi şu şekilde. Bu kısımda menü bölümümüz var. Menü içerisinde Tool ve bu kısımda Install NC Post Processor. Böyle bir hata alırsanız yazma sorunu var demektir. Öncelikle bu menü burada yoksa o nasıl açılır onu göstereyim. Bu boşluk alanına sağ tıklıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam şuydu, değilmiş. Evet. Bunu açalım. Tab Border Bar. Bunu aktif ediyoruz. Bu kısım açılıyor. Ama klasörümüzü kapatalım çünkü yazma sorunu aktif. Neden yazma sorunu aldığımızı söyleyeyim. Çünkü C diskimizde iznimiz yok. Yazma iznimiz yok. O yüzden biz de az önce bu kısımdan açtık. Şimdi ne yapacağız? Bilgisayarın bölümüne geldik. C diskin içerisinde program files. Burada Siemens NX 2212. Burada NX1000 klasörümüz var. En alt sekmeye indik. Biraz yukarı çıktığımız zaman burada bir NX ikonumuz var. Bunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bu kısımdan sadece bu post ayarlamak için değil, yazma sorunu olan yani ayar yapacaksınız ve yazma hatası alıyorsunuz. Onlar için hepsinin tek çözüm bu arkadaşlar. Buradan açacaksınız yönetici olarak. Programımız açılıyor. Tekrardan bir sayfa açalım. Tekrardan geldim menü kısmına. Ama menü kısmına gelmeden önce ben şunu keseyim dosyamı. Bu dosyam böyle ortalık yerde kalmasın. NX klasörü içerisinde bulunan post bölümünü atacağım. Siemens 2212 Match Resource ve bu kısımda Post Processor. Şu kısma Ctrl+V dedim. Onayladım ve buraya attım. Şimdi programın içerisine geldim. Dedim ki Tool Install tekrardan deneyeceğim. Hatta o kısımdan hata veriyorsa şu kısımdan deneyelim. Post bu kısımdan aktif edelim. Bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Onayladım. İçerisinde bir bilgilendirme metni aldık. Şimdi bakalım var mı? Post değil. Program değil. Toolpad. Post process dedik var. Şimdi programı bir kapatalım. Olmuş mu diye bir kontrol edeceğiz. Biz masa üstümüzdeki ikondan aktifleştirelim. Eğer bir sorun olmazsa yani içerisine yazma işlemini yaptıysa diğer kaldırmak istediğimiz kullanmadığımız postları kaldırabiliriz veya isimlerini değiştirebiliriz. Linux
Açalım. Bu kısımdan yazmamış. Tekrardan deneyelim buradan install. Evet arkadaşlar, sıkıntı şurada. Ben bunu daha önce yapmadığım için, ayar yapmadığımız için daha doğrusu, şu şekilde giriş izni yapıyor. Ben bunu tekrar kapatayım. Bize çünkü iki tarafta da hata verdi. Gördüğünüz gibi. Bunu kapatalım. Şimdi burada şöyle Siemens klasörüne geldim. Şimdi hatada yazamıyorum diyor. Tamam mı? Nereden açtık biz o kısmı? Bunu mahsus videoyu kesmeyeceğim. Diğer arkadaşlarımız sorun olur diye. Aynı sorunlarla karşılaşırlarsa diye. Şimdi biz bu kısımdan açtık. Yazma sorunu çözmek için bu kısımdan açtık. Tekrar yazma hatası verdiydi. Onun çözümü, bir geri geliyoruz. Hatta büyüteyim ekranı. Match klasörümüz var. Bu klasör içerisinde resource diyoruz. Ve şurada post prosesör var. Geldim buraya. Yani postumu açtığım yer. Burada bir tane dot dosyası var arkadaşlar. Şu kısımda dot diye yazar. Onu buluyoruz. Bu kısımda. Şimdi geldim. Dedim ki böyle bir metin açıklanıyor. Şu iki tanesine hashtag attım da ben. Ben mesela şu 4 eksen diyor mesela. Bunu da görünmesini istemiyorum. Buna da hashtag işareti yaptım. Yani hangi Milturn diyor. Bunun da görünmesini istemiyorum. Hangi dosyaların görünmesini istemiyorsanız bunun da istemiyorum. Onların başına hashtag koyuyorsunuz. Sonra kaydettim. Tabi siz kaydetmeye basınca size diyecek ki C'ye kaydedemiyorsunuz. Mesela şöyle bir şey olacak. Bu şekilde çıkacak. Masa üstüne kaydedin. Kaydettikten sonra bunu alıp buraya koyun. Değiştir. Daha sonra geri gelin arkadaşlar buradan. Burayla işimiz bitti. Tekrardan NX1000 klasöründen. Aslında yaptığımız şey doğruydu. Fakat daha önce hiç oradan o kısma ayar yapmadığımız için izni aslında orası alıyor. Doğal olarak. Sağ tuşladım. Yönetici olarak başlattım. Evet dedim. Programının açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Yazma sorunu olan demek ki şey oluyor, yani yazma sorununu veren dosyalar o dot dosyalar oluyor. Post için orası, işte atıyorum kütüphaneye ekleyeceksiniz. Kütüphanenin template'ini aynı şekilde yapabilirsiniz. İzinli. Çünkü o uzantı oraya çalışıyor diye tahmin ediyorum. Şimdi programımız açıldı. Bir örnek bir dosyada açalım. İş yaptım. Ben dedim tool install nc post. Evet, açıldı. Şimdi benim kopyalamış olduğum klasörüm burada. Dedim ki dosyam bu. Görmüş olduğunuz gibi diğerleri silindi arkadaşlar. Çünkü başlarına hashtag işareti koyduğum için ben de bunu diyorum ki örneğin işte 3 eksen post diyorum. Şöyle aşağı yukarı başka postunuz varsa bunu aşağı yukarı yapabilirsiniz. OK dedim. Tekrar
post diyerekten buradan gözüküyor arkadaşlar. Kapatalım. Yani test etmek açısından zaten oldu da yine test etmek açısından masa üstümüzdeki NX'imizden de açıp deneyelim arkadaşlar. En azından aklımızda şüphe kalmasın. Yeni bir dosya daha oluşturalım. Hemen geçiş yapıyorum. Ve post diyorum ve görmüş olduğunuz gibi 3 eksen postumuz bu şekilde. Post kalıcı hale getirmek, işte kalıcı post ekleme gibi konuların videosu bu arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.